Merhabalar, tekrardan hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Buyurun. Öncelikle o zaman COP zirvesini geride bıraktık. Birçok karar alındı, yetersiz gözükse de. Bu zirveyi nasıl yorumluyorsunuz? Nasıl bir zirveye geride bıraktık? Diğerleriyle farkları nelerdi? Evet, tabii COP28, yani bazı gözlemcilere göre şeyden sonra, Paris'ten sonra yapılan en önemli iklim zirvesiydi. Neden böyle deniyor? Çünkü Paris Anlaşması'nda belirtilen 5 yılda bir yapılacak olan küresel durum değerlendirmesinin ilki bu sene yapıldı. Bu açıdan önemli bir COP'tu. Tabii küresel durum değerlendirmesi niye önemli? Çünkü ülkelerin iklim eylemleri, işte azaltım için yaptıkları uygulamalar ya da aldıkları hedefler sürekli değerlendirilmek zorunda, şeffaf bir şekilde verilerin paylaşılması ve değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü 5 yılda bir ülkeler yeni hedefler belirlemek zorunda. En az 5 yılda bir tabii, aslında çok daha sık bir şekilde güncellemeleri daha iyi ama en az 5 yılda bir yeni hedefler, yeni ulusal katkı beyanları belirlemeleri gerekiyor. Ve bunun hangi esaslar dahilinde, hangi ilkeler çerçevesinde olacağı da bu Global Stocktake denen işte küresel durum değerlendirmesiyle belirleniyor. Zaman çok hızlı geçiyor. 1,5 derece sıcaklık artışı neredeyse kapıda. Yani 1-2 yıl içerisinde 1,5 dereceyi görmemiz, 2030'dan önce de kalıcı olarak 1,5 derece sıcaklık artışını geçmemiz çok olası. Dolayısıyla hani 5 yıl çok uzun bir süre aslında beklemek için. Dolayısıyla bu küresel durum değerlendirmesinde özellikle fosil yakıtlarla ilgili alınan karar ve diğer kararlar 2025'te Brezilya'da yapılacak olan COP30'da sunulacak ikinci ulusal katkı beyanı dönemi için belirleyici olacaktı. Dolayısıyla da COP28 öncekilerden çok daha önemli bir iklim zirvesi olarak kayıtlara geçti. Bir nedeni de tabii bunun bir petrol ülkesinde yapılması, petrol devletinde yapılması. Bu tabii işi iyice ilginç hale getirdi. Ama daha önce de olmuştu. 2012'de de Katar'da yapılmıştı. Dolayısıyla buna da alıştık artık diyebiliriz. Teşekkürler. Birleşik Arap Emirlikleri zirve için başarılı bir ev sahibi miydi? Fosil yakıtlar üzerinden kazanç sağlayan bir şirketin CEO'sunun zirveye başkanlık etmesini nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi başarılıdan kastımızın ne olduğuna göre değişir. Eğer organizasyondan bahsediyorsak başarılıydı tabii. Yani organizasyon açısından bakıldığında hani benim bugüne kadar katıldığım en iyi organize edilmiş COP'lardan biriydi bu. Ama bu tabii Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu tür şeyleri çok düzenliyor olması, bir expo merkezinin olması falan bunlarla alakalı şeyler. Altyapı yatırımlarına vesaireye bağlı. Ama tabii öte yandan Dubai böyle bildiğimiz hani tırnak içinde gerçek denebilecek o bildiğimiz kentlere pek benzemiyor. Yapay bir iklim, yapay bir çevre. Tamamen gökdelenlerden, aşırı bir yapılaşmadan, yoğun bir yapılaşmadan oluşan bir yer. Dolayısıyla hani bildiğimiz geleneksel eski kentlerde yapılan bir Madrid'deki gibi, bir Glasgow'daki, Varşova'daki vesaire ya da Marrakeş'teki gibi bir ortam olmadığı, daha böyle iyi organize edilmiş, her şeyin dakik yürüdüğü ama oldukça yapay bir şey olduğu, çevre olduğu söylenebilir. Yani bu işin katılımcı bakışından ama onun ötesinde Sultan El Cabir'in bir ADNOC yani Ebu Dhabi Ulusal Petrol Şirketi'nin CEO'su olması ve hükümetin de bir bakanı olması aynı zamanda aslında Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir şirket devleti olduğunu, yani bir petrol şirketi devleti olduğunu gösteriyor. Bu petrol şirketi devleti Başkan El Cabir olmasaydı bile hani kimi görevlendirse zaten petrol şirketinin ve o ülkenin çıkarlarını ön plana alacaktı. Onların da asıl işi petrol rezervleri tükenene kadar o petrolü çıkarmak ve satmak ve tabii yakılmasını sağlamak. Bu da iklim değişikliği gerçekleriyle çelişiyor. Yani bir petrol şirketi ya da bir petrol devleti küresel ısınmanın en kısa zamanda durdurulması için çalışmaz. Dünyanın hiçbir yerinde işte biliyorsunuz Exxon, Shell gibi şirketler 1970'lerde
iklim değişikliğinin varlığını belki büyük bilim akademilerinden daha önce kanıtladılar. Yani kendi yaptıkları araştırma yatırımlarıyla, kendi tuttukları bilim insanlarına yaptırdıkları araştırmalarla daha 1970'lerin ortasında küresel ısınmayı tahmin etmiş, neredeyse bugünküne yakın bir şekilde hesaplamış şirketlerdi. Ama bu petrol şirketleri her şeyin üstünü örtmeyi ve insanlara bir uyarıda bulunmamayı, hatta tam tersine kafa karıştırmayı tercih ettiler. Şimdi Abu Dhabi petrollerinin de bundan bir farkı olması beklenemez. Dolayısıyla burada bir çıkar çatışması var, o kesin. Ama öte yandan şöyle de ilginç bir şey var. İlk defa bir COP kararına, COP'ların resmi kararları, sonuç kararları önemlidir. Her COP'ta da bir tane karar, yani bir sürü karar alınır ama kararlardan bir tanesi ya da birkaç tanesi temel karar olarak görülür. Ya cover decision denir buna, yani ana karar metni, ya da işte bu seneki gibi küresel durum değerlendirmesi ana karar metni olur. Bu sene aslında birkaç tane, 7 tane falan karar metnini en sonra işte Birleşik Arap Emirlikleri Konsensüsü diye bir pakete çevirdiler falan, ama neyse, en önemlisi küresel durum değerlendirmesi. Bu küresel durum değerlendirmesinde fosil yakıtlardan uzaklaşma gibi, hani bizi tatmin etmese de ilk defa bir COP kararına fosil yakıt, yani asıl meselenin özü, küresel ısınmanın belki de tek nedeni olan fosil yakıtların girmesi ve bunun bir petrol devletinde olması, ironik bile olsa enteresan bir gelişme. Dolayısıyla ben mesela şöyle yorumladım oradayken, belki de iyi oldu yani bir petrol devletinde olması. Çünkü bu zirve en ilerici ülkelerden birinde yapılsaydı petrol devletleri tam anlamıyla savunmaya çekileceklerdi ve bu kararı engellemeye çalışacaklardı. Halbuki burada en azından Birleşik Arap Emirlikleri ev sahibi olduğu için ve yapıcı bir rol oynamak zorunda olduğu için ve kendini de biraz imaj olarak öyle gösterdiği, işte biz en ilerici iklim zirvesini biz yapacağız gibi bir El Caber'in kendi kişisel karizmasıyla da biraz ilgili, ama devletin çıkarlarıyla, özellikle de aslında bölgede, Körfez bölgesinde Suudi Arabistan'la aralarındaki güç çatışmasıyla da ilgili bir şekilde bence. Veya Birleşik Arap Emirlikleri'nin ekonomisini çeşitlendirme hedefiyle birlikte. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ya da Irak gibi ekonomisini uzun yıllar petrole dayalı olarak sürdürme niyetinde olan bir ülke değil. Böyle olmadığını Dubai'ye gittiğinizde görüyorsunuz zaten. İşte ticaret, turizm, yapılaşma gibi bütün diğer sektörleri ön plana alıyor ve bir tür Orta Doğu'nun merkezi olmaya oynuyor. Bu da hani petrolle sınırlı olmayan bir gelecek çizdiğini gösteriyor kendisine. Bunun da etkisiyle böyle bir ev sahipliğinin pozitif bir şeyi olmuş oldu. Bu da bence işe yaradı. Yani dediğim gibi bu Costa Rica'da yapılsa bu şey, yani Costa Rica en müthiş iklim politikasına sahip ülkedir ama belki de Birleşik Arap Emirlikleri orada savunmaya çekilecekti. Burada tam tersine fosil yakıtlardan çıkış yönünde en azından görünürde bir rol oynamış oldu. Bu açıdan bence iyi oldu. Bakalım seneye Bakü'de yine bir başka petrol ve gaz devletinde nasıl olacak? Belki seneye de gazı metinden atmayı başarırız. Alınan kararlardan biraz daha bahsedelim isterseniz. Kayıp zarar fonu gündemindeydi. Fosil yakıtlar evet girdi ama alternatif olarak nükleer sunuldu. Birçok kişi de eleştirdi bunu. Yenilenebilir enerjinin gelmesini engelleyebilir diye, gelişmesini engelleyebilir diye. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu alınan kararları biraz daha detaylı yorumlarsak. Kayıp ve zarar fonu biliyorsunuz ilk gün kabul edildi. Daha doğrusu kayıp ve zarar fonu zaten geçen sene Mısır'da COP27'de kabul edilmişti, ama işler hale getirilmesi için alınması gereken bir karar daha vardı ve daha henüz ortada bir para yoktu. Ama El Cabir, bu COP başkanı, COP başlamadan önce yaptığı ikili temaslarla bu işi garanti altına almış, öyle olduğu anlaşılıyor ve daha açılış oturumunda bir sürpriz yaparak kayıp ve zarar fonunun işler hale getirilmesini karara bağladı. Ve bazı ülkelerin, başta kendisi Birleşik Arap Emirlikleri ve Almanya olmak üzere, ikisi 100'er milyon dolar. Diğer bazı ülkelerde işte İngiltere 60 milyon dolar vesaire gibi çeşitli pledge denen işte taahhütlerde bulundular. Bu şu kadar bu fona finansal destekte bulunacağız diye. Burada Amerika'nın 17,5 milyon dolar gibi komik bir para vermesi çok eleştirildi tabii. En büyük tarihsel kirletici olduğu halde.
Ama sonuçta yaklaşık 800 milyon dolarlık bir taahhüt var ortada. Hani toplam ihtiyaç, kayıp ve zarar fonu biliyorsunuz iklim felaketlerinden zarar gören ülkelerin bununla başa çıkmalarını sağlayacak, kayıplarını onarmalarını, gidermelerini sağlayacak bir fondur yeni kurulan. Buradaki ihtiyaç 400 milyar dolar civarında yıllık. Yani bunun %2'si oluyor değil mi? 800 milyon dolar. Yani %2'sini taahhüt etmenin büyük bir zafer olduğunu söylemek komik olur. Yani 800 milyon dolar hiçbir şeye yetmez. Ama yine de geçen seneye kadar böyle bir fon yoktu. En azından Batı ülkelerinin, sanayileşmiş büyük ülkelerin bir nevi tarihsel sorumluluklarını kabul edip siz bu felaketlere bizim yüzümüzden uğruyorsunuz. Biz size bunu tazmin edelim. Yani üstü kapalı olarak tazminat sözü asla kullanılmıyor ama üstü kapalı olarak bir tazmin etme iması olması açısından önemli bir gelişme. En azından ileriki yıllarda bir baskı e, artacaktır. Daha büyük iklim felaketleri olduğunda da burada neden para yok diye insanlar sormaya başlayacak ve bunun artmasını sağlayacak. Bu açıdan önemli bir karardı. Bir önemli yanı da ilk daha giriş toplantısında, açılış toplantısında bunun kabul edilmesinin El Cabir'in bunu özellikle yaptığı ve konuyu gündemden düşürmek istediği anlaşılıyor. Eğer ilk gün kabul edilmese delegeler arasında süren pazarlıkların ana konularından biri bu olacaktı ve gündemi işgal edecekti. Bu gündemi işgal edince de fosil yakıtları tartışmaya zaman kalmayacaktı belki. Cabir burada ilginç, ilerici bir rol oynadı ve konuyu gündemden ilk gün düşürdü. Dolayısıyla biz bütün 15 gün boyunca fosil yakıt konuştuk. Bu da hani Birleşik Arap Emirlikleri'nin gerçekten diğer petrol ülkelerine göre farklı bir stratejisi olduğunu gösteriyor. Ama tabii yanlış anlaşılmasın. Yani Birleşik Arap Emirlikleri en kısa zamanda petrolün terk edilmesini sağlayacak bir plan üzerinde falan ya da fosil yakıtların terk edilmesini sağlayacak bir plan üzerinde büyük bir samimiyetle duruyor falan denemez. Çünkü bunun bir kanıtı işte daha yeni Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yapılan son anlaşma biliyorsunuzdur ekonomik anlaşma. Bunun içerisinde Türkiye'de yapılacak fosil yakıt yatırımları da var. Dolayısıyla yani kömür santrali bile var. Dolayısıyla burada bir ikiyüzlülük olduğu belli ama yine de dediğim gibi bu bir en azından COP'ların kendi içinde değerlendirildiğinde bir ileri adım gibi görülebilir. Kayıp ve zarar konusunda alınan karar. E, Başka neyi sormuştunuz bu Fosil maddede? ve nükleer vardı Ha, alternatif. nükleer. Şimdi nükleer meselesi çok kritik gerçekten. Yani burada aslında 3 tane e, ne diyelim kaçış noktası hatta kaçıştan öte yani fosil yakıttan çıkış kararını sulandıran ve yanlış çözümlere kapı aralayan 3 tane nokta var. Bunlardan bir tanesi nükleerin e, düşük karbonlu çözümler arasında sayılması. İlk defa oluyor bu çünkü 30 senedir nükleer lobi nükleer enerjinin çözüm olduğunu kabul ettirmek için uğraşıyordu. Sürekli bir lobi çalışması, sürekli bir reklamasyon, işte toplantılar düzenlerler, standlar açarlar falan. Nükleerciler çok uğraştı. En sonunda muhtemelen biraz Fransa'nın da bastırmasıyla bu nükleer kelimesi karara girdi. Yani kararda ilk defa nükleer bir düşük karbonlu çözüm olarak görüldü. Bu Avrupa Birliği'nin meşhur nükleer ve gazın düşük karbonlular arasında ya da sürdürülebilir enerji arasında sayılmasını sağlayan geçen seneki kararından sonra maalesef nükleerciler açısından yeni bir başarı adımı oluyor. Niye maalesef diyorum? Çünkü nükleer enerjinin iklim değişikliğine çözüm olması mümkün değil. Yani bütün tehlikelerini, risklerini, kaza ve radyoaktif atık gibi sorunları görmezden gelseniz bile nükleer enerji şu anda dünyanın en pahalı enerji üretim biçimi. Bir klasik 1000 megawattlık nükleer reaktör en az 8-10 milyar dolara mal oluyor. Çok pahalı. Hem yapımı çok pahalı hem işletmesi çok pahalı. Uranyum problemi var vesaire. Dolayısıyla pek akıl alır bir iş değil. Üstüne bir de yapım süresi çok uzun. Yani bir nükleer reaktör 8 senede falan yani ortalama 8 senede bitiyor. Bizim o kadar bekleyecek vaktimiz yok. Gerçekten nükleer reaktörlerin işte sera gazı salmadığı için bir çözüm olarak işe yarayabilmesi için teorik olarak bugün mevcut santral sayısının
2-3 katı reaktör yapılması lazım ki zaten hızla eskiyor santraller kapatılıyor. O kapatılanları yerine yenisini yapmayı bile bu kadar pahalı ve uzun süre aldığı için ve tamamen devlet desteğine bağlı olduğu için ülkeler yapamıyor. Yani bugün inşa halindeki santrallerin yarısına yakın Çin'de veya Rusya tarafından yapılıyor. Batı ülkelerinde yapılan çok az reaktör var ve yapıldığında da İngiltere'deki bir örnek var mesela. Tamamen devlet sübvansiyonuyla yapıyor. Dolayısıyla bu kadar pahalı bir şeyin işe yaraması mümkün değil. Üstelik siz bunu çözüm gibi karara soktuğunuz zaman bu bazı ülkelerde en azından yenilenebilir enerjinin önünü kesecektir. Ki bu ülkelerden biri biziz maalesef. Yani bizde de şu anda nükleere yönelik ciddi bir böyle anlaşılmaz bir ilgi var. Bu nükleer enerjiyi şeyin önüne geçirir. Güneş ve rüzgarın önüne geçirir. Çok olumsuz. İkinci sorun gazın, fosil gazının, doğal gaz diye bilinir ama fosil gazı o aslında. Fosil gazının bir geçiş yakıtı olarak isim verilmeden de olsa transition fuel kelimesi girdi karara. Yani geçiş yakıtı kelimesinin karara girmesi. Bu da çok yanlış çünkü doğalgaz elbette kömürden daha sonra bırakılacak. Bunu herkes kabul ediyor ama geçiş yakıtı dediğiniz zaman kömürün yerine yeni doğalgaz tesislerinin, yeni kuyuların açılmasının, yeni doğalgaz santrallerinin yapılmasının önünü açmış oluyorsunuz ki bu yine ekonomik açıdan da uygun değil. Bir yeni kurulan tesis işletme ömrünü dolana kadar çalıştırılmak isteneceği için, bu işletme ömründe en az 50 sene olacağı için, bir tür karbon kilitlenmesi yaratacağı için yine uygun değil. Dolayısıyla geçiş yakıtı ifadesi de biraz Rusya'nın bastırmasıyla girdi oraya. Rusya biliyorsunuz malum gaz ihracatçısı bir ülke ve kendi bütün bu askeri ve diplomatik gücünü de oradan alıyor. Dolayısıyla gazı bir iklim çözümü olarak oraya dayatıp kendisi bir jeopolitik avantaj elde etmeye çalışıyor. Bunu da maalesef başardı yani. Özellikle Körfez ülkeleri de gazcı olduğu için tabii Katar, Birleşik Arap Emirlikleri falan bunu kabul ettirdiler ve Avrupa Birliği de nedense karşı çıkmadı. Ya da çıkamadı bilmiyorum. Ya da bir pazarlık döndü orada. İşte siz onu koyarsanız biz de fosil yakıtı kabul ederiz gibi bir pazarlık dönmüş olabilir. Dolayısıyla gaz orada geçiş yakıtı gibi anıldı. Bu son derece sakıncalı. Üçüncü mesele de CCS yani karbon yakalama ve depolama teknolojileri. Bu neden sakıncalı? Bu şu demek, karbon depolama ve yakalama şöyle bir şey, yakalama ve depolama. Yani siz diyelim ki bir termik santral çalıştırıyorsunuz. Sonra oradan çıkıp da atmosfere atılması gereken karbonu bacaya gelmeden bir tesiste tutuyorsunuz, CCS tesisinde. Sonra tabii bu çok fazla. Yani bir termik santraldan bir yılda milyonlarca ton büyük bir termik santralsa milyonlarca ton karbondioksit çıkar. Bu kadar milyonlarca tonu siz bahçeye dökemezsiniz, gömemezsiniz. Yani ne yapacaksınız bu kadar karbondioksiti? Üstelik bu gaz malum. Yani bunu bir şekilde ya sıvılaştıracaksınız, bir şey yapacaksınız, depolayacaksınız yani. Bunu depolayacak yer bulmak çok zor. Yani bulunduğunuz yerde hemen bir terk edilmiş petrol kuyusu falan varsa belki oraya gömebilirsiniz falan ama çok zor işler bunlar. Yani son derece pahalı, son derece enerji yoğun. Çalışan pek bir örneği olmayan ticari manada, daha çok deneysel olan, bir iki tane çalışan örneği olan bir iş bu. Dolayısıyla CCS denen hikaye olsa elektrik üretiminde, kömür yakılmasında falan değil, sanayideki kaçınılamaz düzeydeki bazı proses emisyonlarında, yani çimento sektöründe, demir çelikte falan fosil yakıt yakmaktan kaynaklanmayan, doğrudan doğruya prosesten gelen bir emisyon vardır, karbondioksit. Belki onu tutmak için bir işe yarayabilir. Onların miktarı da daha az. Ama buradaki kasıt o değil. Buradaki kasıt fosil yakıtların kullanım ömrünü uzatmak için CCS'i bir bahane olarak kullanıyorlar, araç olarak kullanıyorlar. CCS'i karara soktukları zaman fosil yakıtların önü açılıyor ya da fosil yakıtların terk edilmesine gerek kalmayacağı iması yapılmış oluyor. O yüzden de bu bir kaçış yoluydu fosil yakıt şirketleri için. Maalesef bunu da karara sokmayı başardılar. Zaten hep unabated coal power diyerek yani CCS kullanılmayan
termik santrallere hayır ama CCS kullanılıyorsa kurulabilir gibi bir arka metin hep vardır. Bu yine fosil yakıtların şirketlerinin bastırmasıyla bu devam etti. Dolayısıyla böyle 3 tane ciddi problem var. Aslında bir de dördüncü var. O da düşük karbonlu hidrojen kavramının yine aynı 28. maddede yer alması. Bu da sorun çünkü düşük karbonlu hidrojen ne demek belli değil. Doğalgazdan yani bir sürü şey her şeyden üretebilirsiniz hidrojeni. Kömürden, doğalgazdan, nükleerden ve yenilenebilir enerjiden üretebilirsiniz. Aslında iklim çözümü olan güneşten ve rüzgardan elde edilen, güneş ve rüzgar kullanılarak elde edilen hidrojen elektroliz yöntemiyle. Ama düşük karbon dediğiniz zaman kömürden elde edilmeyen her şeyi, doğalgazdan elde edilen hidrojen dahil düşük karbonlu diye satabilirsiniz. Dolayısıyla bu da belirsizlik yaratarak, tanımlamayarak tıpkı CCS'deki gibi ki CCS'te de şöyle bir sorun var. CCS'te de CCS'in gerçekten CCS sayılması için ne kadarı tutulacak belli değil. Mesela IPCC'ye göre bir CCS tesisinin kabul edilmesi için abated kabul edilebilmesi için bir tesisin CCS kullanan çıkan karbondioksitin %90'ını tutması lazım en az. Halbuki şu anki örnekler %10'unu 20'sini anca tutuyor. Bunu tanımlamadığınız zaman kararda %10'unu 20'sini tutan santrali bile siz CCS kullanan karbondioksit emisyonunu azaltmış santral, abated santral kabul edebilirsiniz. Dolayısıyla bu da fosil yakıtların önünü açmayı ve hiçbir işe yaramadan önünü açmayı hedefliyor denettir. Dolayısıyla bu 4 madde, hidrojen maddesi dahil oldukça sakıncalı. Teşekkürler. Son olarak Türkiye'den bahsedelim. Türkiye emisyonu fazla olan ülkeler arasında olmasına rağmen kayıp zarar fonundan yararlanmak istedi ve fosil yakıtları da destekledi. Birçok anlaşmaya imza atmadığını da biliyoruz. Bu durumda Türkiye'nin duruşunu nasıl yorumluyorsunuz? Türkiye'nin COP28'deki duruşu kolay anlam verilebilecek bir pozisyon değil. Neden değil? Çünkü herkesin bildiği gibi Türkiye bir fosil yakıt ithalatçısı. Yani fosil yakıt tartışması çıktığı zaman, fosil yakıtların terk edilmesinin COP kararına girmesi tartışmasına çıktığı zaman açıkça fosil yakıt ihracatçısı ülkeler bundan rahatsız oldu. Yani Körfez ülkeleri, OPEC ülkeleri adı üstünde zaten OPEC petrol ihraç eden ülkeler demek yani. Ülkeler örgütü, Suudi Arabistan, Irak, işte Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Venezuela falan bu ülkeler rahatsız oldu ve engellemeye çalıştı. İran, Rusya veya kömür ülkeleri yani mesela Avustralya işte ki Avustralya destekledi üstelik fosil yakıt kararını gibi ülkeler rahatsız oldu bundan. Çin rahatsız oldu ki Çin ve Hindistan tabii onlar da kömür ülkesi. Ama bütün enerjisi ithal fosil yakıtlara dayalı enerji sistemi ve bundan çok ciddi zarar eden, işte cari açığı artan, ekonomisi bozulan ülkeler tam tersine yenilenebilir enerjiye geçişten memnun oldukları için bunu desteklediler. Yani pek çok Avrupa ülkesinin durumu bu biliyorsunuz. Yani Avrupa ülkelerinin çoğunda Almanya ve Polonya hariç kömür yok. Pek böyle işe yarar düzeyde kömür yok. Gaz da yok Hollanda hariç. Kendi gazını çıkartan ülke yok. İşte bir de Kuzey Denizi'nde bir miktar işte var. Norveç'in falan petrol araması var. Yani dolayısıyla fosil yakıt üreticisi ülke az Avrupa'da. Amerika ve Kanada fosil yakıt üreticisi sayılır ama onlar da yine ekonomik nedenlerle ve iklim nedeniyle birazcık az da olsa işte uzaklaşmaya çalışıyorlar. Ama Türkiye gibi ülkelerin yani fosil yakıt fakiri olan ülkelerin tam tersine fosil yakıtların terk edilmesi yönünde rol oynaması beklenirken Türkiye enteresan bir şekilde ilk günden itibaren fosil yakıtların terk edilmesi tartışmalarında OPEC ülkelerinden yana tavır aldı. Yani petrol ihracatçısı ülkelerden yana tavır aldı ve bu anlaşılabilir bir şey değil. Yani cari açığınızı sürdürmek istiyorsunuz gibi bir anlama geliyor bu. Kaldı ki kimse size bugünden yarına bir yıl içerisinde fosil yakıtları terk edin demiyor. 30 yıl içerisinde. Zaten Türkiye'nin hedefi belli 2053'te net sıfır. 30 yıl içerisinde terk etmeyi Türkiye kendisi vaat etmiş zaten. Bunun sözünü vermiş durumda. Dolayısıyla neden buna karşı çıktığını anlamak zor. Herhalde
dış politika öncelikleriyle ilgili olabilir. Yani şu anda Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan'la falan olan ekonomik ilişkileriyle falan alakalı olabilir diye düşünüyor insan. Yenilenebilir enerjinin 3 katına çıkartılması bildirisine de karşı çıktı Türkiye. Hatta imzalamadı biliyorsunuz. Mesela ona da anlam vermek çok kolay değildi. Çünkü Türkiye'nin Ulusal Enerji Planı'nda geçen sene yayınlanan zaten güneş ve rüzgar kapasitesini 2030'a kadar 2,5 katına çıkarma hedefi var. Yani böyle bir hedefiniz varken ha 2,5 ha 3, yani kimsenin bunu sorun ettiğini görmedim dünyada. Dolayısıyla Türkiye'nin bunu desteklemesi beklenirdi. Enerji verimliliğine de aynı şekilde Türkiye ciddi yatırımlar yapıyor falan. Niye bunu desteklemedi o da belli değil. Ama sonradan anladık ki e, tahmin tabii bu. Yani doğrulattığım bir şey değil ama tahminen böyle olmuştur. Bu bildirinin içerisinde, yani yenilenebilir enerjinin 3 katına çıkarılması bildirisinin içerisinde bir cümlede yeni kömürlü termik santral yapılmaması gibi bir cümle geçiyor. Şimdi normalde Türkiye'nin bunu da sorun etmemesi gerekir. Çünkü yeni termik santral yapılmıyor Türkiye'de. Yani en son Hunut'ta yapıldı. Çin yaptı onu biliyorsunuz. Önceki sene açıldı. Ama ondan sonra şu anda süren bir termik santral inşaatı falan yok. Dolayısıyla bunu da sorun etmemesini beklerdik. Ben öyle düşünmüştüm Dubai'deyken. Ama sonradan COP bittikten sonra bir anlaşma çıktı biliyorsunuz. Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında ve bu anlaşmada bir fosil yakıt yatırımı var. Dolayısıyla e, bu yeni termik santral kurma planlarının olduğu, Türkiye'nin açıkça ortaya çıkmış olduğu, herhalde bu çekingenlik ya da bu yenilenebilir enerjiyi imzalamamak da bundan kaynaklanıyor. Ama maalesef Türkiye çok yanılıyor, yanlış yapıyor. Yani bu konuda çok daha atak bir yenilenebilir enerjinin yatırımlarının arttırılması, teşviklerin arttırılması, nükleer gibi yanlış yollara sapılmaması halinde Türkiye ekonomisinin çok ciddi bir şekilde gelişeceği, ciddi biçimde istihdam sağlanacağı, Türkiye sanayisinin gelişeceği, ki şu anda rüzgar ve güneş konusunda ciddi üretim yatırımları da var Türkiye'de. Bunların çok daha arttırılabileceği ve Türkiye'nin ciddi bir ekonomik avantaj sağlayacağını herkes biliyor, herkes hesaplıyor ama ilginç bir nükleer sevdası, ilginç bir fosil yakıt sevdası Türkiye'nin iklim politikalarını esir almış durumda. Bu durumun yakın zamanda değişmesi de maalesef pek mümkün görünmüyor. Ama umarım 2025'te Türkiye'nin vereceği ikinci ulusal katkı beyanı biraz daha aklı başında bir ulusal katkı beyanı olur ve Türkiye gerçekten mutlak emisyon azaltım hedefi ve kömürden çıkış tarihi verir diye umuyorum. COP28'de maalesef çok umutlu bir gelişme olmadı Türkiye açısından. Çok teşekkürler. Son olarak COP29'dan biraz bahsedelim. Seneye Azerbaycan'da yapılacak. Sizin beklentileriniz neler? Neler beklemeliyiz? Şimdi COP'un tekrar bir petrol ve gaz ülkesine verilmesi tabii biraz sorunlu. Azerbaycan'da olması ama başka bir yolu olamadı. Yani çünkü biliyorsunuz 5 yılda bir bölgeler arasında dolaşıyor. Bu sene Asya'ydı. Asya Pasifik'in sırasıydı. Seneye Doğu Avrupa'nın sırası. Ondan sonraki sene işte Latin Amerika'nın sırası. O yüzden Brezilya'da olacak. Şimdi seneye Doğu Avrupa'nın sırası olduğu için Doğu Avrupa ülkelerinin kendi aralarında anlaşması gerekiyordu. Rusya bütün ülkeleri veto etti yani. Bulgaristan istedi, veto etti. Polonya istedi, veto etti. Sırbistan istedi, olmadı falan. En nihayet Rusya'nın veto etmediği tek ülke Azerbaycan kaldı. Orada da Ermenistan'la aralarında bir şey vardı malum. Ama orada da bir anlaşma sağlanınca Ermenistan da adaylığını çekti ve Azerbaycan tek seçenek olarak ortaya çıktı. E, Yani yeniden bir petrol ve gaz ülkesinde olması fosil yakıt tartışmalarının sürdürülmesi açısından iyi bile olabilir. Bakalım, onu seneye göreceğiz. Ama seneye aslen bir finans kopu olacak gibi görünüyor. Yani bu sene alınması gereken bir karar vardı. Daha doğrusu tartışılması başlanan bir karar vardı. Bu uzun vadeli 2025 sonrası uzun dönemli finansman, iklim finansmanı, gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere sağlayacağı iklim finansmanı ile ilgili yeni bir mekanizma kuruluyor. İşte yeni sayısallaştırılmış finans hedefi diye. Gelecek sene bu tartışılacak. Dolayısıyla bu 100 milyar meselesi ve kayıp zarar fonundaki paranın az olması da dahil olmak üzere bütün bu finans meselesi seneye asıl konu olacak. Ondan sonraki yıl COP30 Brezilya ise
Brezilya'nın hedefi onu Amazon kopu yapmak, yani Amazon ormanlarının korunması ile ilgili bir gündemi ön plana çıkarmak, ormansızlaşma meselesini. Ama onun da ötesinde ikinci NDC'lerin, yani ulusal katkı beyanlarının verileceği COP olacağı için COP30 daha da önemli bir COP olacak. Asıl 2025'i beklemek lazım. Çok teşekkürler. Katıldığınız için de çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Elinize sağlık. Kolay gelsin. Size de iyi günler. İyi günler. Teşekkürler. Hoşça kalın.